Size üzücü ama korkutucu olmayan haberi bildirmek istiyorum. Bugün akşam saatlerinde koronavirüs şüphesi olan bir vatandaşımızın test sonucu pozitif çıktı. Tanı yüksek ateş ve öksürük şikayetinin sebebinin araştırılması sonucu konmuştur. Hastanın virüsü Avrupa teması üzerinden aldığı bilinmektedir. Benim çocuklarımın canı neden önemli değil ya? Çocuklarım derken futbolcularımı söylüyorum. Kendi evlatlarımı tabii ki. Ama herkesin evladı. Böyle bir şey olur mu? Ben bunu kendi adıma konuşmuyorum. Bakın arkadaşlar. Ben hayatımda da kendi adıma bir şey istemedim. Ben bunu Türk futbolu adına söylüyorum. Merkezden tüm birimlerimizin dikkatine. Merkezden tüm birimlerimizin dikkatine. İlimiz genelinde umuma açık lokanta, restoran, kafe, kafeterya, kahvehane, kır bahçesi gibi istirahat veya vatandaşlarımızın toplu olarak çok yakın bir mesafede bulunduğu işletmeler bu faaliyetlerinden men edilecek. Konunun hassasiyeti işletme sahibi ve çalışanlarına önemli anlatılacaktır. Ekiplerimiz tarafından sürekli kontrol edilerek bu mücadelemizde alınan tedbirlerle alakalı uygulamalarda herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecektir. Tüm vatandaşlarımıza, özellikle 65 yaş üstü amca, dayı, hala ve teyzelerimize şefkat elimizi uzatacağız. Kendi sağlığınız ve toplum sağlığı için. Ne bu hayat? Ben 85 yaşına geldim. Böyle şeyler daha görmedim. Ne bu? Hapis evde. Ne torunlarımı görüyorum, ne dışarıyı görüyorum. Bu yaştan sonra insan evde hapis kalınır mı? Allah Allah.
Selin. 9 yaşındayım. İlk defa bu kadar fazla evde kaldık. Evet, tabii kitap okuyorum, ders çalışıyorum ama özlediğim çok şey var. Arkadaşlarımla oyun oynamayı, teneffüse çıkmayı, öğretmenime soru sormayı, dedemlerin yanına gidip onlara sarılmayı çok özledim. Merhaba, ben Sevhan. 10 yıldır mağazacılıkla uğraşıyordum. Covid-19'dan önce iş yerimiz kapandı. İş aramaya başladığım süreçte Covid-19 dolayısıyla da bütün mağazalar ve AVM'ler kapandı. Evliyim, 2 tane çocuğum var ve çocuklarımdan bir tanesi Down sendromlu. Çocuğumun durumunu öğrendikten sonra eşim işten ayrılmak zorunda kaldı. Şu an sadece evimize giren tek gelir benim aldığım işsizlik maaşı. Ciddi bir şekilde giderimiz var. Her yer kapalı olduğu için çalışamıyorum. Bu süreç bizi çok yıprattı. Bu durumdan çocuklar da ciddi etkilendi. Aile olarak zor olan yaşantımız Covid-19'un yarattığı zorluklarla çıkmaz bir yola girdi. Tek düşüncemiz insanlar işten çıkarıldığı, iş yerlerinin kapandığı zamanda nasıl iş bulacağım aile olarak sadece bunu düşünmekteyiz. Büyük şehrimizde ve Zonguldak ilimizde bir sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla birlikte yani değerlendirildi. Koronavirüs belası yok mu bunun şifası? Koronavirüs belası yok mu bunun şifası? Önlem alalım dostlar, yoktur bunun şakası. Tedbir alalım dostlar, yoktur bunun şakası. Vay korona korona sıkıntı oldun canay. Vay korona korona sıkıntı oldun canay. Ekmekçi geldi, ekmekçi! Ekmek!
Bu salgından korunmak için öncelikle beden, kıyafet, yiyecek, içecek ve çevre temizliğine dikkat edelim. Bulunduğumuz ortamı sık sık havalandıralım. Öksürdüğümüz ya da hapşırdığımız zaman tek kullanımlık mendillerle veya dirseğimizin iç kısmıyla ağzımızı kapatalım. Kalabalık ortamlardan uzak durmaya gayret edelim. Ben Beren Ergüven. 2020 yılında üniversite sınavına girdim. Hem 2020'nin getirdiği zorluk hem de üniversite sınavının verdiği heyecanla beraber girmiştim sınava. Öncelikle sınav giriş kapısının herkese verdiği heyecanı yaşadım. Bir de o giriş kapısında kontrollerin yaşanması heyecanımı artırmıştı açıkçası. Maskelerimizi yenileyerek, dezenfektanlarımızı sıkarak ve sosyal mesafeyi koruyarak sınıflarımıza geçtik. Biz Mersin'de ve tüm ülkede sivil toplum örgütleri, odalar, barolar olarak bu mücadeleyi ortaklaştırdık ve sonuna kadar da sürdüreceğiz. Kurtuluş yok! Tek başına! Ya hep beraber ya hiçbirimiz! Kurtuluş yok! Tek başına! Çok iyiyim Ahmet abi. Çok iyiyim. Yeneceğiz ya bu illeti. Kaçar yok yani. Başaracağız. Ben öncelikle bu aşılama çalışmasının, programının milletimize hayırlar getirmesini diliyorum.